Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Chery yükü 7. Ne oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu ve kim sebep oldu bilmiyorum ama elektrikli otomobiller bir anda hayatımızın bir parçası olup çıktı. Tesla ile popülerliğini yükselten elektrikli arabalar artık diğer otomobil markalarında adeta amiral gemisi olmuş halde. Ne diyeyim, doğrusunu söylemek gerekirse bu elektrikli otomobillerle birlikte de otomobillerin çeşitleri de arttı. Tasarımlar da artık seç beğen alt tarifesine dönmüş durumda. Şimdi elektrikli otomobil piyasasına farklı bir soluk olacak yeni Chery EQ7'ye dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde yine kendi tarzımızda öğrenmeye başlayalım. Chery EQ7 tasarımıyla bana Z40 001 anımsatan EQ5'in aslında makyajlanmış hali. 2023 yılında makyajlandıktan sonra hem tasarımıyla hem de boyutlarıyla değişen EQ7, Chery'nin tamamen elektrikli motora sahip kompakt C SUV modeli olarak yollarda. Bu arada EQ5'in tasarımı TOGG'da tasarlayan dünyaca ünlü İtalyan şirket Pininfarina'ya ait. Yeni Chery EQ7'de LFS yüksek dayanımlı alüminyum magnezyum alaşım akıllı platform üzerinde üretiliyor. Yani teknoloji ve dayanım daha iskelette başlamış. Yeni EQ7'ye önden baktığımızda çekik gözleriyle bize bakan sempatik bir surat gördüm. Bu surat bana bir yerlerden tanıdık geldi ama nereden geldi onu çıkartamadım şu anda. Oval bir tasarımın olduğu ön tarafta üstte LED gündüz farları, altta ana far grubu duruyor. Gündüz farları aynı zamanda sinyal lambası olarak da düşünülmüş. Şimdi bakıyorum da herhangi ufak bir kaza bile olsa tamir dışında neredeyse arabanın önü komple değişecek. Hem kamera hem de sensörlerle desteklenen ön taraftaki bu tasarımı ben beğendim. Gerçekten etkileyici bir duruşu var. Şişkin ön ve arka çamurluklarıyla profil tasarımı yeni EQ7'de biraz daha premium olabilirdi sanki. Gerçekten de öyle. Profil kompakt tabirini sonuna kadar hissettiriyor. Önden arkaya uzanan akıcı çizgiler herhangi bir omuz çizgisiyle birleşmemiş. Tekür üstü dikleri de son zamanlarda karşımıza sıklıkla çıkan bu kaş versiyonunda duruyor. Açıkçası ben bu detayı seviyorum. Arabanın rengi de çok hoş gerçekten. Jantlar bir tık daha iyi olabilirdi. Şey gibi olmuş, bu elektrikli arabaların ilk çıktığı zamanlarda biraz daha rüzgar direnci falan filan muhabbetlerinin olduğu zamanlarda hava kaçırmasın diye yapılan boşluğu az jant modelleri geldi gözümün önüne. Bunları görünce. Böyle küçük göründüğüne de bakmayın, boyutları 235 55 19 inç. Ama yok yani, ne kadar bakarsam bakayım bu modeli beğenmedim. EQ7'nin muhtemelen trafikte en çok göreceğimiz yeri arka tasarımı gerçekten etkileyici. Ve az solist misali arka tasarıma bir geçişimiz oldu. Bir de baka kalışımız. Buna böyle biraz tekerleme gibi oldu ama neyse. Tasarımı bir bütün olarak düşünüp arkaya öyle geçtiğimizde etkileyiciliği biraz daha artıyor. Bu D sütunundan kıvrılıp hafiften bir coupe SUV stiliyle arka tarafta cam görece dar ve biraz daha geride konumlanmış. Üstünde tatlı spoilerıyla görüş açısını daraltmayan arka cam gayet yeterli. Ama şimdi geçin arka cama. Bu stoplar ne böyle ya? Bir uçtan bir uca uzanıp altta kesik kesik tasarımıyla efsane görünen bu stoplar arka tarafında karakterini oluşturmuş. Dostlar, o bagaj kapağındaki ay kar yazısına hiç odaklanmayın. Biliyorsunuz bizim Chery'nin marka konusunda azıcık farklı bir politikası var. Bu da onun bir yansıması. Arka tasarım önde olduğu gibi köşelerden kıvrımlı şekilde düşünülmüş. Bu da ona baktığınızda alışılmışın dışında bir tasarımı gösteriyor. Sis ve geri lambaları tamponda dururken sinyaller stopların içinde. Böyle arabanın etrafını gezerken onun elektrikli bir araba olduğunu neredeyse unutuyor gibi oluyorum. Neyse ki tamponda egzoz çıkışı vesaire yok da bu gerçeği suratımıza yapıştırıyor. Dostlar, yeni Chery EQ7 dışarıdaki tüm benliğiyle bizden bir yıldız almayı başarır. Peki bu yıldızın karşılığında bize nasıl bir boyut verir? Yeni EQ7 4675 mm ile oldukça iyi bir uzunluğa sahip. Size şöyle söyleyeyim, Tiggo 7 Pro'dan uzun, Tiggo 8 Pro'dan kısa, tam arada kalıyor. 1910 mm genişliğinde ve 1660 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise herhangi bir şaft tüneli vesaire bulunmayıp bir güç aktarımı yapılmadığı için 2830 mm uzunluğuna sahip. Çok iyi be. Yeni EQ7'nin kabini hoş detaylarla premium hissi korumuş. Hani şöyle söyleyeyim, gaza basıp kullanmadıktan sonra onun bir elektrikli araba olduğunu bile anlamazsınız. Gerçekten de yeni Chery EQ7'nin o premium hissiyatı daha kapıları açıp şöyle bir iç mekana bakınca bile kendini hissettiriyor. Kapı açma kolunun tasarıma yedirilmesi aşırı şık olmuş. Geri kalanında kalite ve hissiyatı çok başarılı. Ama tabii elektrikli koltukların tuşlarını
kapı üzerine koymayı tercih etmemişler. Onlar da koltukların kenarlarında duruyor. Bu arada şunu dikkatinizi çekmek isterim. Buradaki kapı işi düz şekilde geliyor. Bu da hem aracı binişleri hem de inişleri biraz daha konforlu hale getirir. Koltuklar da spor değil, biraz daha elektrikli arabalarda görmeye alıştığımız cinsten. Geniş tabanlarıyla dikkat çekiyor. Spor değil dediysem bu iyi bir şey ha. Çünkü bu koltuklarda masaj özelliği var dostlar. Böyle sırtınıza masaj yapabiliyor. Ve yan yolcu için yatak gibi de açılabiliyor. Daha ne olsun? Bu geniş koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında benim çok beğendiğim Chery'nin bu klasik diyebileceğimiz direksiyon tasarımıyla karşılanıyoruz. Etli yapısıyla hissiyat anlamında çok tatminkar olan bu direksiyon üzerindeki tuşlar sayesinde hem gösterge hem de multimedya ekranı yönetebilirsiniz. Bu arada konsolun tasarımı da benim çok hoşuma gitti. Dışarıdaki o karakteri içeride de devam ettiren EQ7, rengiyle doğuşturan bu kavisli konsol üzerinde tek parça halinde ekran koymuş. Her biri 12.3 inç olan bu ekranların görüntü kalitesi gayet iyi. Chery'de birçok markanın yaptığı gibi bu tarz parçaları toplu şekilde ürettirip her modelinde kullanıyor. O yüzden dandik bir parça yapması biraz daha zor. Dijital göstergenin tema ve renkleri hoş görünüyor. Keza ortadaki dokunmatik multimedya ekranı EQ7'nin kalbi sayılabilecek bir ekran. Çünkü dostlar gördüğünüz gibi konsol üzerinde herhangi bir başka tuş yok. Yani aklınıza gelen gelmeyen tüm özellikleri, klimayı, konfor ekipmanlarını ve fazlasını bu ekran üzerinden yönetiyorsunuz. Aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısını da bu ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Böyle anlatıyorum ama tuşsuz oluşu bir dezavantaj dostlar. Hiç tuşun olmadığı sistemlerde eskaza ekran arızalansa, donsa ya da başka bir şey olsa hiçbir sistemi kontrol edemeyecek olmak büyük bir stres. Ki geçen videolarda bahsetmiştim, ilerleyen dönemde tuşsuz arabalar Euro NCAP testlerinden de düşük puan alacak. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Bu full ekranları da başımıza kim musallat etti? Elon Musakka. Konsolun devamında şaft tünelinde olmayınca iki katlı yapılan orta konsol bulunuyor. Üst tarafta kablosuz şarj pedi de olan telefon koymalık alanlar, üstü açık 2 adet bardaklık ve öyle tuşa basınca açılan çift kapaklı kol dayama ve içinde derin bir saklama alanı duruyor. Burası aynı zamanda soğutucu özelliğine de sahip. Konsolun alt gözünde ise USB ve 12 volt soket girişleriyle saklama alanlarına yer verilmiş. Bu detay ne biliyor musunuz dostlar? Yeni EQ7 aynı zamanda makam arabası olarak da kullanılabiliyor diyor. Böyle şoförünüz ileri geri oynatarak sizin konforunuzu sağlar. Torpido da bayağı bir geniş. Işıklı makyaj aynalarımız da diğer Chery modellerinden tanıdığımız tarzıyla burada duruyor. Konsolu incelerken belki de aklınızdan geçti ya bu arabanın dörtlü tuşu nerede diye, onu böyle panoramik cam tavan tuşlarının arasına yerleştirmişler. Vites kolunu da her zaman olduğu gibi direksiyon arkasına koymuşlar. Panoramik cam tavanda demişken kabin özellikleriyle baştan sona işlevselliğiyle öne çıkıyor. Tabi dediğim gibi her ne kadar estetik de dursa benden eksiği alacağı tek yeri multimedya ekranı olur. Ona da multimedya ekranı demek hakaret olur. Neyse, açmayalım yine aynı konuyu. Gelin bir de arka koltuklarda bizi nasıl bir yaşam alanı bekliyor ona bakalım. Arka koltuklara doğru geçerken bizi abone olmadan takip eden sevgili dostlarımıza aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmalarını hatırlatmak istiyorum. Cansınız. Kapıları açtığınız ilk anda uzun dingil mesafesinin ne anlama geldiğini gözlerimizle görüyoruz. Of. Şaft tünelinde olmayınca adeta salon salamanje olan arka tarafta yayıldıkça yayılabilirsiniz. Bu arada salamanje Fransızca salle à manger demek olup yemek masası dahi sığıp yemeklerin de yenildiği salon anlamına geliyor. Bu da bir genel kültür olsun. Bakarsanız bir yerde karşınıza çıkar, bir araba inceleme videosundan aklınızda kalsın. Koltuk arkası cepleri fazlasıyla derin. Bu da bu işe uğraşıldığını gösteriyor. Orta konsol üzerinde de havalandırma çıkışlarıyla arka yolcuların kullanması için 2 adet USB bağlantı noktası konulmuş. Kol dayama katlanır şekilde burada duruyor. Ve içinde 2 adet bardaklık da emrinize amade edilmiş. Dostlar, kabinin her detayı gerçekten harika. Öyle gözümüze garip gelen ya da şu da olmasaydı dediğimiz bir şey yok. Ama bagaj hacmi önemli tabii ki. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 368 litre hacim sizi bekliyor. Açıkçası evet, böyle duyduğunuzda kulağa oldukça az geliyor. İşte biraz dışarıdaki tasarım, biraz bataryaların kapladığı yer derken 368 litre standart bir hacim diyebiliriz. Arkadaki bagaj hacmi bu kadar olsa da elektrikli olmasından dolayı boşalan kaput altında da eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan mevcut. Oradan işi kurtarıyor biraz daha. Oradaki hacim de 40 litre.
Elektriğin en çok işe yaradığı yerlerden biri de güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri. EQ7 bu konuda da Chery kalitesini konuşturmaya başarmış. Yerden 166 mm yüksekte olan yeni Chery EQ7 bu haliyle sürüş performansı konusunda bir kere sınıfı geçiyor. Başta da söylemiştim ya, EQ7 tamamen alüminyum ve magnezyum alışımından oluşan bir gövde ile ayakta duruyor. Buna ek olarak fren sistemi konusunda da iddialı olan EQ7, One Box entegre fren sistemi sayesinde 39.8 metrede duruş yapabiliyor. Tabi bunu yaparken sağa sola yalpalamıyor. Sürücü yardımcı asistanlarına seviye 2 Plus akıllı destekli sürüş sistemleri sunulmuş. Bu sistem sayesinde yarı otonom sürüşün bir tık daha ötesine geçebiliyorsunuz. Yani işin Türkçesi tamamen trafiğe adapte şekilde hız sabitleyiciyi kullanabilirsiniz. Böylece gaza ya da frene basmanıza gerek kalmadan trafikte ilerleyebilirsiniz. Olur ya, önünüzdeki araba trafik açık olduğu halde aşırı yavaşlamıştır. Gitmiyordur. Böyle durumlarda da yeni EQ7 tamamen otonom olarak sollamaya çıkarak sizin yerinize sollama yapabilir. Gerçekten etkileyici bir özellik. Bununla da bitmiyor tabii. Bu özelliklerin yanında çerez gibi kalsa da üzerinde bulunan sensörler sayesinde sizin yerinize fark ederek aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla size gösteren kör nokta uyarı sistemi, yol üzerindeki trafik işaretlerini ekranlar üzerinden yansıtan trafik işaretlerinin tanıma sistemi, aniden bir araba önünüze kırdığında ya da bir yaya arabaların arasından yola fırladığında ona çarpmanızı engelleyerek fren yapan önden çarpışma önleyici, geri manevralarda kaza yapmanızın önüne geçmek için acil durumlarda fren yapan geri manevra asistanı. Otonom sürüş özelliklerini saydıktan sonra herhalde şerit takip asistanlarından da bahsetmem gerekmiyor diye düşünüyorum. Tamamen otonom şekilde park edebilen paralel park sistemini söyleyebiliriz. İşte dostlar, tüm bu özellikler ve çok daha fazlasıyla yeni Chery EQ7 elektrikli otomobil deneyimini daha güvenli ve eğlenceli hale getiriyor. Geldik tamamen elektrikli EQ7'nin motor, batarya ve menzil özelliklerine. Fiyatı olmadan olur mu hiç? Bakalım fiyatı duyunca neler hissedeceksiniz? Motor seçenekleri. Chery deyince iyiden iyiye 1.6 TGDI motor alışınca elektrikli motor demek biraz tuhaf oluyor, farkındayım. Henüz ülkemize elektrikli arabalarını getirmeyen Chery, pazar için uygun anı kovalarken EQ7 tüm heybeti ve duruşuyla köşede bekliyor gibi. Yeni EQ7'nin kalbinde iki farklı hacimde batarya seçeneği sunuluyor. Giriş seviyesinde 53.4 kWh'lik pil hacmi mevcut. Bu pillerle 181 beygir güç, 225 Nm tork üreten EQ7 412 km sürüş menziline sahip. Tabi %10 ÖTV'de cabası. 0'dan 50'ye 4.2 saniyede hızlandığında ekleyeyim. Diğer batarya hacmi ise 67.2 kWh hacminde olup 207 beygir güç, 285 Nm torka sahip. Hacim artınca menzil de artıyor ve bu bataryalardan 512 km sürüş menzili vaat ediliyor. Hızlı şarjla yarım saatte %30'dan %80'e şarj olabilen EQ7, standart ev elektriğiyle 8 saatte aynı seviyede şarj olabiliyor. Soğuk günlerin kurtarıcısı ısı pompasının standart olduğunu da ekleyeyim. Süspansiyonlarda hem önde hem de arkada bağımsız olarak geliyor. Ayrıca bir kez kullananların aşırı bağımlısı olduğu, frene basmanıza gerek bırakmadan ayağınızı gazdan çekince yavaşlayan ve bu sırada şarj olan tek pedal modu da yeni EQ7'de mevcut. Motor özellikleri bu seviyede dostlar. Menzil şu an piyasada olan rakiplerine göre kesinlikle yeterli. Biliyorum içten içe artık 1000 km üstü menzilleri istiyorsunuz ama ona biraz daha var. Bizi ilgilendiren ya da aslında pek de fazla ilgilendirmeyen diğer şey de fiyatı. Artık ucuz olduğunu iyiden iyiye kanaat getirdiğimiz araba fiyatlarına her defasında ne kadar daha ucuz olabilir ki diyerek açıklamakta bize bir alışkanlık oldu. Yeni Chery EQ7'de Çin'de 18.000 dolardan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Şaka gibi bir fiyat. Ne var ki bizi güldürmüyor. Yeni Chery EQ7'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Henüz elektrikli arabalarını ülkemize getirmeyen Chery'nin EQ7'sini ben gayet başarılı bir model olarak buldum. Tasarımı, hacmi ve özellikleriyle de piyasa şartlarını çok güzel şekilde karşılar. Peki siz yeni Chery EQ7'yi beğendiniz mi? Aklınıza takılan her şey ve yeni EQ7 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.